Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Kore mutfağı sever misiniz? Ben bayılırım. Bibimbap, bulgogi, dakboki, kimchi, kızarmış tavuk, bunlar şahane lezzetler. Aynı zamanda BTS dinliyorsunuz, Blackpink dinliyorsunuz, Lee Min Ho'nun dizilerini seyrediyorsunuz. Hiç merak etmediniz mi? Evlerinde ne yerler? Anneleri onlara neler pişirmiş? Hangi yemeklerle büyümüşler? İşte bugün konumuz o. Kore sofraları nasıl olur? Daha öncesinde sizlere şahane uzak doğu tarifleri verdim. Hepsini evlerinizde denediniz. Hatta dokbokiyi bayağı denediniz. Çok güzel yorumlar yaptınız. Çünkü ben size doğrudan markete gidip alabileceğiniz malzemelerle Kore lezzetlerini kendi mutfağınızda nasıl yapabilirsiniz onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün de öyle olacak. Şahane Kore lezzetleri olacak. Ancak o malzeme yok, bu malzeme yok. Neyin yerine ne koyabilirim? Hepsinin cevabı bu videonun içerisinde. Mutfağa geçip başlayalım. Daha çok anlatacaklarım var. Gördüğünüz gibi hepsi bizim dolaplarımızda, marketlerimizde, esnafımızda bulunan malzemeler. Muhteşem bir Kore sofrasına hazır mısınız? Ne diyoruz Kore sofrasının tamamına? Bansang. Bizimkisi bu akşam tavuk ağırlıklı bir bansang menüsü olacak. Hadi başlayalım. Kore'de normalde sofraların belli bir düzeni var. O nedenle aslında ben yemekleri pişireceğim. Sonrasında sofraya dizerken tek tek üzerlerinden geçeceğim. Şimdi pişirme düzenine göre ilerliyoruz. Çorbamızı yapacağız. Çorba şart. Bir tane bütün tavuk aldım. Şimdi bunu daha kesiyorum. Geliyorum. Tavuk suyu çorba içerisinde tavuk parçaları da olacak. Bir tane bageti buraya atacağım. Kalan parçaları da çok güzel bir yemek haline getireceğim. Ben tavuğumu mahallemdeki kasaptan sipariş ettim. Sizin de bu malzemelerden herhangi bir eksiğiniz varsa Yemek Sepeti Mahalleden indirimli olarak sipariş edebilirsiniz. Ekrandaki indirim kodunu kullanmayı unutmayın. Hadi gene iyisiniz. Yahni için kullanacaklarımı şöyle porsiyonluk olarak küçültüyorum. Göğüsleri de ufak porsiyonluyoruz. Çünkü neden? Küçük tabaklarda servis ediliyor. Böyle büyük sunumlar yok. Ortaya sunumlar var. Oradan herkes kendi tabağını aldığı için tavukları böyle büyük büyük koyarsanız herkese yetmeyecektir. Düşünmüşler bunu. Diğer bageti de buraya atalım. Çorbamızın adı dakgomtang. Yani tavuk suyuna çorba yapacağız. Özür diliyorum öncelikle Korece bilenlerden. Bazı telaffuzlar yanlış olmuş olabilir. Yazıldığı gibi okunuyor dendi bana. Şimdi Kore mutfağı deyince aklınızda nasıl bir koku canlanacak biliyor musunuz? Taze zencefil bol olacak. Sarımsak olacak ve taze soğan. Ve çorbanın içerisine önce bu malzemeler giriyor. 6-7 diş sarımsak, yanlış duymadınız, 6-7 diş dedim. Bir tane soğan atıyoruz. Bu tarz tavuk suyu çorba yapmayı nerede göstermiştim? Çorbalar bölümünde, hala izlemediyseniz lütfen izleyin. Oradaki teknikleri yine burada da uyguluyorum. Taze soğan da ekliyoruz bolca ama çorbada kaynayacağı için yeşil kısımlarını değil, sadece beyaz kısımlarını, sonra serviste bu yeşil kısımları da kullanacağız. Tuz atmıyoruz çünkü çok da özel bir sos yapacağım sonrasında buna. Birazcık tane karabiber ve mutlaka soğuk su. Şöyle yarım kapak. Sıradaki yemeğimize geçeceğiz. Adını aşağı. Sıradaki yemeğimiz daktoritang. Daktoritang. Normalde gochugaru kullanılıyor. Gochugaru da Kore'nin pul biberi aslında arkadaşlar. Acı pul biber kullanacağız. Biz gayet yerli pul biberimizi kullanabiliriz bu durumda. Bir de bu yemek piştikten sonra muazzam bir sosla birleşiyor. Yani bir yahni yemeği pişireceğiz. Ancak Avrupa mutfaklarında alıştığımız gibi bir sıralamaya sahip değil. Yani bir kavurma işlemi vesaire olmayacak. Patatesleri ve havucu tavuklar gibi yine tek seferde alınacak boyutta kesiyoruz. Tavam sıcak. Çok az tabanına sıvı yağ koyuyorum. Zeytinyağlı bir uzak doğu tarifi görüyorsanız bilin ki sizi ufaktan kandırıyorlar. Tavuklar içeri, patatesler, havuçlar. Bir de Kore yemeklerinde renk cümbüşü çok önemli. Fark ettiyseniz renklerde de epey bir denge var. Aynı teknikleri kullanarak et çorbası et yahnisi, balık çorbası balık yahnisi yapabilirsiniz ki Kore mutfağında zaten çeşitlilik bu şekilde ilerliyor. Sarımsakta elinizi korkak alıştırmaya gerek yok. Şöyle bir avuç elinize ne gelirse 8-10 diş. Yeşil soğanın yine beyaz kısımlarını atıyoruz. Pul biber atıyoruz. Gochugaru. Çok az su ekleyip altını kısacağım. Her şey kendi suyunu bırakıp yumuşayana kadar pişecek. Ben de orada yemeğin sosunu hazırlayacağım. Ne hallere giriyoruz burada. Siz sesi duyun diye. Bu sosun temelinde normalde Kore'de en çok kullanılan sos nedir? Gochujang. Yani bir fermente biber ezmesi. Bizde normalde var mı? Yok. Şimdi gelin evde o gochujang'ın tadını gerçekten nasıl alabiliyoruz? Onu anlatacağım. Öncelikle çok iyi bir biber salçasına ihtiyacınız var. Bizim biber salçamızda o lezzet yakalanıyor arkadaşlar. Çok Koreli'yi kandırmışlığım var. Yakalandık. Şöyle bir kaşık koyuyoruz ve bunu birazcık elma sirkesiyle inceltiyoruz. Yani o fermente tadı da sirkeyle veriyoruz. Şeker ekliyoruz. Acı pul biber ekliyoruz.
Biraz acılı yiyorlar. Soya sos yine Kore mutfağının vazgeçilmezlerinden. Tuz yerine soya sos kullanmayı tercih ediyoruz. Güzel bir yağlılık ve arkadan iyi bir tat versin diye de kavrulmuş susam yağı ekliyoruz. Susam yağı artık marketlerde var. Bir tarifte marketlerde çok sık rastlamadığınız bir üründen bahsedeceğim. Onun da ikamesi var. Ondan da bahsedeceğim. Sürpriz. Karabiber ve biraz suyla bunu incelteceğiz şimdi. Evet, bu da şimdi kenarda beklesin. Toparlıyorum, geliyorum. Bilgiler ve yemekler devam ediyor. Yemekler pişmeye devam ediyorlar. Şimdi Kore mutfağı deyince akla gelen jenerik isim. Kimchi, 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 kimchi. Arkadaşlar kimçiler genel olarak bütün fermente olan sebzelerde kullanılan isimler. Tabii ki temel kimchi dediğiniz zaman o zaman lahana kullanıyoruz. Ancak yaz mevsimindeyken Koreliler de hızlı bir kimchi yapıyorlar. Hem de neden? Salatalıktan. Oi kimchi. Salatalık kimçisi. Salatalıklarımızı iri parçalar halinde kesiyoruz. Tuzla şöyle bir harmanlayacağız ki içerisindeki fazla su gitsin. Kütür kütür olsunlar. Kimçimizin sosunu hazırlayalım. Zencefilimiz var, sarımsağımız var. Bunları rendeliyoruz. Bu sefer bir de elmamız var. Eğer elma yoksa armut da kullanabilirsiniz. Bunlar da mı yok? Bal kullanabilirsiniz. Artık elma ile armut da vardır. Püre haline getiriyoruz. Ufak rendeniz yoksa robottan geçirebilirsiniz. Sonra tülbentten geçirebilirsiniz. Çünkü bunları sadece lezzet olarak hissedeceğiz. Sarımsağımızı da rendeliyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar elmanın püresi gibi hayal edebilirsiniz. Yine pul biberimiz var bolca. Az önce bahsettiğim malzeme yani fish sos. Fish sos evet marketlerde var. Bu bir fermente edilmiş balıkların çıkarılan yağının sosu. Çok kuvvetlidir tadı. O nedenle birkaç damla kullanılır ama bu tarz ürünlerde bir de karidesin tozu kullanıldığı için ve şu anda bizde o da olmadığı için ben bu sosu biraz fazla kullanacağım. Şefim eğer ki fish sos bulamıyoruz ne kullanabiliriz derseniz konserve hamsiler var. Hayya! Hamsilerin yağı var. O yağı kullanabilirsiniz. Konserve sardalyanın yağını kullanabilirsiniz. Çok benzer bir lezzet verecektir. Arkadan güzel böyle bir balık efekti verecektir. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar da fish sos ekliyorum. Biraz kuvvetli olacak. Şimdi salatalıkların suyunu göstereceğim size. Bir soğuk sudan geçireceğim, süzeceğim ve getireceğim. Sadece bir kere geçiriyorum. Hepsi bu kadar. Bu kadar lezzetli ki. Çekiyor musun? Salatalıkları buraya alıyoruz ve güzelce harmanlıyoruz. Şimdi birazcık havuç ve taze soğan ekleyeceğiz. Ama yeşil kısmını. Şöyle havuçtan ince dilimler keselim. Bıçağımla da bunları böyle ince dilimleyeceğiz. Avrupa tipi şefler bıçağı nasıl kullanır? Genellikle şu şekilde ucundan dibine doğru kullanırlar. Uzak doğulu şefler nasıl kullanırlar? Onlar geri doğru kullanırlar. Mesela biz havucu falan nasıl soyarız? Böyle soyarız değil mi? Onlar nasıl soyar? Böyle. Alışkanlık meselesi, kültür meselesi. Ben her iki yöne de doğrayabiliyorum bu arada. Ömer Hocam niye bana inanmadın her iki yöne doğrayabildiğime? Doğru da görelim. Tamam. Doğru da görelim mi? Şu elimi doğrayacağım. Az sonra heyecanlanmışım değil mi? Bir ileri doğru kesiş var, bir de geri doğru kesiş var değil mi? Hazır mısın Ömer Hocam? Hadi bakayım. İki yöne de doğrayabilirim demiştim. Hem de aynı anda. Bunu söylememişim galiba. İki yöne doğrayan şef. Evet, havuçları da ekliyoruz içerisine. Havuçlar sadece renk katmak için, tabii ki birazcık da doku katmak için. Ve birazcık da taze soğanın yeşil kısımları. Hafiften karıştırıyoruz. Al, Kore evinize geldi. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Bunu bu şekilde kavanoza alarak buzdolabında bir hafta kadar tüketebilirsiniz. Tadına tuzuna bakalım tabii. Şimdi yemeğimizin durumuna bakalım. Üf. Şimdi yemeğimizin eklemelerini yapıyoruz. Kuru soğan sona doğru ekleniyor. Başta değil. Yani kütür kütür gelmesi lazım. Bir de soğanı doğrama şeklimiz var burada. Normalde soğanı piyazlık doğrarken bu şekilde doğruyoruz. Ancak Kore'de daha çok şuradaki hizalardan böyle çentik çentik. Böylelikle daha alınabilir büyük parçalar ortaya çıkıyor. Çok da ince doğramıyoruz ki yine dokusu kaybolmasın diye. Son olarak yemeğimize bir de vurucu bir dokunuş. Bakın çok fazla karıştırma yok yemeklerde çünkü her şey kendi özünde, buharında pişiyor. Şöyle bayağı tablo yapar gibi yemek yapılıyor. Ve az önce hazırladığımız bu muhteşem sosu da üzerine gezdiriyoruz. Şöyle hafiften sallayalım, dibinden yapışmasın. Suya ihtiyacı var. Tabii ki mutlaka yemekleri kontrol ediyoruz. Tavuk kendi suyunu çekmiş. Bir anda susam yağı, böyle biberler, inanılmaz kokmaya başladı. Ve tekrar kapağını kapatıyoruz. Sıra geldi bapa, yani pilav. Sofrada her şeyiniz eksik olabilir.
Ama eğer ki bir Kore yemeği yapıyorsanız, bir Kore sofrası kuruyorsanız pilavınız eksik olamaz. Pilav demek her şey demek. Pilavsız bu yemeklerin hiçbiri yenmiyor arkadaşlar. Pilav masanın baş tacı. Ve pilavı hazırlamak çok kolay. Daha önce pirinçler bölümünü de izlediyseniz orada birçok pirinçten bahsetmiştim. Kısa taneli pirinçler kullanılıyor. Ülkemizde de bunlardan birçoğu mevcut. Diyarbakır'ın Karacadağ pirincini kullanacağım. Çok da yakışacağını düşünüyorum. İçerisindeki nişasta oranı da fazla olduğu için pirinci güzelce yıkadım. Üzerine geçecek kadar soğuk su koydum. Bir kenara kaldırıyorum. Bir yarım saat dinlenecek. Şimdi yemeği bir kontrol edelim. Bak. Hocam bu nedir ya? Patatesi kontrol edelim. Altını kapattık. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi bu kenarda dinlensin. Az önce yaptığımız kimchi de dahil olmak üzere bunlara, yancılara banchan deniyor ve bançansız sofralar kurulmuyor. Banchanların sayısına göre de aslında sofranın zenginliğini ortaya koymuş oluyorsunuz ya da sofranın ne kadarlık bir course yani tabak sayısına sahip olduğunu. Avrupa mutfaklarında nasıldır? Her gelen tabağı sayarlar. İşte size 7 course'luk bir akşam menüsü, 8 course'luk yani 8 defa önünüze bir şey gelecek anlamına geliyor. Ancak Kore'de böyle değil. Eğer size üçlü diyorlarsa üçlü banchan olacak, beşli diyorlarsa beşli olacak, 7'li olabilir, 9'lu olabilir, 11'li olabilir. Bir tek kraliyet ailelerinde 12'li versiyonu var. Gördüğünüz gibi genelde tek sayılardan ilerliyor bu banchanların sayısı. Bizimkisi üçlü bir banchan menüsü bugün. Kimçimizi yaptık. Dolapta bekliyor. Şimdi de güzel bir ıspanak göstereceğim. Sigeumchi namul. Yani ıspanak. Hafif blanş edilmiş ıspanağı çok güzel soslayacağız. Kaynar suyumuz var. Temiz ıspanaklar. Doğru sıcak suya. Sayıyoruz efendim. 30, 29, 28. Her ıspanak için bu süre geçerli değil arkadaşlar. Çoğu zaman sebzelerde kalınlık, tazelik, körpelik vesaire bunları etkiler. Lafı da yaparken orada süremiz doldu ve hemen bunu buzlu suya aktarıyoruz. Yine bunun çok güzel bir karışımı var. İçerisinde ne var bilin bakalım. Sarımsak var. Şöyle baba yiğit bir diş sarımsak ezelim. Neden Kore yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü yorumlarda epey bir Kore dediniz ve hemen Kore yaptık. Acaba bir sonraki hangi ülke olsun? Yine siz karar verin. Ondan sonra geleyim ben de burada sizin için deneyeyim. Birazcık da susam yağı, soya sosu, kavrulmuş susam. Avucumla sıkacağım. Ispanakları da içerisine ekliyorum. Bunu farklı sebzelerle de yapabilirsiniz bu arada. Hatta Ege'de yaşayan takipçilerimiz varsa Ege'de yetişen o güzelim otlarla mutlaka bu tarz tarifleri de deneyebilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Semizotu olmaz. Ama öyle ebe gümecidir, işte ne bileyim ısırgandır falan onlarla olur. Şimdi bunu sosa atıyoruz ve karıştırıyorum. Bitti gitti. Bu kadar basitti. Sıradaki banchanımız ganjajeon ya da ganchacheon. Şu anda yine Korece'de kafamda böyle kuşlar uçuşuyor. Yani patatesli bir pankek yapacağız büyük. Ondan sonra soğuk şekilde onu servis edeceğiz. Ancak bu jeonlar ayrı bir kategori. Her şeylisi var. Patatesli yapabilirsiniz, soğanlı yapabilirsiniz. Yumurtalı unlu bir bulamaç yapıp bizim mücverdeki gibi içerisine deniz mahsulleri koyabilirsiniz. Her türlüsü makbul. Yapacağımız tek şey var. Patates ve soğanı güzelce rendeleyeceğiz ama neresiyle biliyor musunuz rendenin? En ufak yerle rendeleyeceğiz. Yani püre haline getireceğiz. En korktuğum yer bu arada bu. Rendeler beni genelde kapar. Şimdi soğanımı da rendeliyorum. Buradaki soğan ve patates karışımını kendi suyundan süzüp başka bir kaseye alacağız. Ve burada böyle minik bir havuz oluşturuyoruz. Patatesli karışımımız iyice suyunu bırakmaya başladı. Kupkuru olmasına gerek yok. Fark ettiyseniz içerisinde hiçbir baharat yok. Tuz yok. Neden? Çünkü yine bu masaya geldikten sonra birazdan ortaya soslar koyacağız. O soslara bandırılarak yendiği için daha hafif naif şekilde bırakılıyor. Sebze karışımına şimdi yandaki soğanlı patatesli karışımı koyacağız. Birazcık da nişasta ekleyeceğiz. Patates nişastası genelde bizde marketlerde bulunmadığı için ben mısır nişastası kullanacağım. Şu anda renkleri inanılmaz canlı. Yapışmaz bir tavayı biraz yağlıyoruz. Önlü arkalı pişiriyoruz. Hepsi bu kadar. Hatta bunun ufak ufak mücver gibi pişirilen versiyonları da var. Ben büyük pişireceğim, sonrasında dilimleyeceğim. Şimdi sıra geldi bap. Yani pirinci hazırlamaya. Güzelce yıkanmış pirincimizi süzdüm. Ben birebir ölçüde soğuk su koyuyorum üzerine. Soğuk su, çok kısık ateş, kapağı kapalı, iyice suyunu çekip kendi kendine yapışana kadar bekleteceğiz. Diyor ki ben piştim. Ters çevirelim. Hoppa hoppa. Muhteşem bir koku var arkadaşlar. Şu anda bugüne kadar neden böyle bir şey hiç pişirmediğime dair kendi kendime üzülüyorum. O kadar patates rendelemek biraz zor. Bu böyle minik yanında atıştırmalık. Bundan doyumluk yaparsan yorulursun. Patatesleri hastane rendeteriz abi. Abi o biz değiliz, o başkası. Burada ben yapıyorum. Bak parmağa bak gitti. Bu da kaçak şey. Bakın göstermiyorum. Bakın var, bakın yok. Artık ufaktan sofrayı kuralım. Ondan sonra sofrayı kurarken de çünkü birçok şey anlatacağım size. Çorbanın sosu için ezilmiş sarımsağımız var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bolca soya sos ve tavuk suyu.
Çorbalar bölümünü izleyenler bunu hatırladı. Bakın hiç ellemedik. Tertemiz tavuk suyumuzu buradan nazik nazik alabiliriz. Ve çorbanın yanında servis edilecek olan sosumuz da hazır. Patatesin de altını kapattım. Servis zamanı. Sofranın dizilmesinin de belli bir adabı var. Önce tam ortanın soluna pilavımızı yani bapımızı koyuyoruz. Hemen yanına çorbamızı koyuyoruz. Eğer ki masada bir yahni varsa, bir sıcak yemek varsa onu da çorbanın sağ çaprazına koyuyoruz. Tam karşı sağ tarafa varsa kimçinizi koyuyorsunuz. Diğer banchanlarımızı diziyoruz. Ispanağımızı da koyalım. Bir de sıssam dedikleri böyle bizdeki söğüş tabağı gibi yine yemekleri içerisine koyup yiyebileceğiniz marul yaprakları, ince jülyen doğranmış havuç, jilet gibi doğranmış sarımsak ve ufak taze soğan parçalarıyla işi bitiriyoruz. Bu ortadaki boşluğa da varsa çorbanızın sosunu koyuyorsunuz, dilerseniz soya sosu koyuyorsunuz ya da gochujang koyuyorsunuz. Metal çubuk kullanılıyor. Asla ahşap çubuk kullanmıyorlar. Sağ tarafa koyuyoruz. Sıvıları ya da çorbaları tüketmek için de normal kaşık. İşte karşınızda 3 tane banchanımız olduğu için 3 korsluk bir Kore menüsü. Dak gom tankla başlıyoruz. Yani tavuk suyuna çorba. Sosumuzdan alıyoruz. Bir kural daha var. Hiçbir tabağı yerinden oynatmıyorsunuz. Yani tabakları alıp elinizde yemiyorsunuz. Şimdi sosumuzu alıyoruz. Çorbamıza karıştırıyoruz. Sosun içerisindeki öğelerle o tavuk suyunun naif tadı, tavuğun yumuşaklığı birleştiği zaman aslında bir nebze damağınızı temizler bir hale geliyor ortam. Bildiğimiz tavuk suyuna göre çok daha aromatik, neden? İçerisinde bolca zencefil, bolca sarımsak, bolca taze soğan vardı ve onu nasıl kaynattık? Böyle ağır ağır kaynattık. Bütün lezzetler suya geçmiş, kaşık kaşık yersiniz. Evet, şimdi bir parça sade pilav yiyeceğiz ki damağımız da temizlensin. Pilavı aralarda sanki böyle bir ekmek yiyormuş gibi sürekli yiyebilirsiniz. Ya da buradaki ürünleri bazılarını pirincinizin üzerine alarak da yiyebilirsiniz. Bunlar değişken, gayet kişisel durumlar. Yani nasıl evde bazen banarak yemeyi tercih ediyoruz, bazen kenarına koyuyoruz, bazen üstüne koyuyoruz pilavın falan. Bu da aslında öyle. Pirincin üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Buradaki banchanlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Sıfır tuz, sıfır. Ancak üzerine gidiyorsunuz buradan şimdi böyle. Şu tavuğun limeliğine bakar mısınız? Tam bir yahni. Hafif acı, susam yağı, ekşili lezzet muhteşem olmuş. Bir tane patates yiyeceğim. Türk damak tadına epey yakın hale getirdim. Ancak o soslarla beraber, susam yağı ile beraber de inanılmaz güzel bir böyle Kore lezzeti de mevcut. Acılı patates. Hemen üzerine bir tane de oi kimchi yani salatalık kimchi istiyorum ki ferahlayayım. Gerçekten şahane duruyor. Bence en hızlı yazın yapılabilecek kimchilerden bir tanesi bu. Sarımsak, zencefilin acısı, elmadan gelen biraz şekerli tat, kendi bırakmış olduğu suyuyla beraber muhteşem bir kimchi. Sık sık tüketin, şahane oldu. Bir yöntem daha göstereceğim. Banchanlarla beraber burada yanımıza koyduğumuz sıssamlar, yani söğüş tabağımızı nasıl kullanıyoruz? Bunun da bir taktiği var. Bir parça yaprağınızı alıyorsunuz. Patatesliden de bir tane alalım. Bu patatesi de hatırlıyorsanız hiçbir şey yoktu içerisinde. Ne bir tuz, ne bir baharat, hiçbir şey yoktu. Biraz soya sosuna batırıyoruz. Şöyle hafiften ortaya bunu koyduk. Bir parça ıspanaktan alalım. Havuç alalım. Diyorsunuz ki şimdi şefim bunu böyle dürelim. Şöyle ısıralım. Olmaz. Bunun da bir kuralı var arkadaşlar. Katlıyoruz. Tek seferde. Afiyet olsun. Bu bence alışkanlık gerektiren bir şey. Çünkü bunu önce yapmadıysanız bize biraz ters yani. Yalnız arada kaynamasın. Şu patatesli olan var ya. İnanılmaz bir tadı var. Hele ki soya sos. Hatta şu tavuk suyulu sosa da batıracağım onu. Orada farklı bir aroma ve lezzet var. Bu arada bu sosları çeşitlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz malzeme içerisinde daha bol, daha az kullanabilirsiniz. Patatesin nişastayla beraber yumuşaklığı,
kıtır soğan, kıtır havuç ve böyle vurucu bir sos. Böyle sarımsaklı, zencefilli bir sos da şahane. Ispanaktan da yiyelim. Ispanağın güzel, hafif bir bitter lezzeti var. Üzerinde susam yağı, susamın kendi çıtırı, hafif o karışımındaki diğer lezzetler. Ben bu sofradan çok memnun kaldım. Umarım sizler de hepsini beğenmişsinizdir. Tabii ki en çok gelen sorulardan biri bu tarifleri nerede bulacağız? Öncelikle videonun altında açıklamalarda malzemeleri var. Ben burada uzun uzun anlatıyorum ama detaylı olarak yazdığım tariflerde tabii ki Yemek.com'un yepyeni aplikasyonunda. Hala indirmeyenler indirsin, güncellemeyenler de güncellesin. Bu kadar güzel yemekten sonra bir like'ınızı alırız. Hala takip etmiyorsanız da takip ede basın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sizler altta yorumlarda lütfen hangi mutfaklar gelsin, hangi yemekler gelsin onları da yazın. Severek okuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.